Herkese merhabalar. Güzel bir çalışmayla karşınızdayım yine. Fransız bere yapımını anlatacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Delikli bir model ve ikili trabzan örülerek yapılıyor. Birkaç saat içinde örüp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok basit. Bir gün içinde 2-3 tane de yapıp hediye edebilir ya da farklı renklerde kendiniz kullanabilirsiniz. Instagram'da fotoğrafımı yayınladığımda çok fazla istek aldı. Hemen yapım videosunu anlatın diye, yayınlayın diye. O yüzden ben de sizleri bekletmeden hemen videomu yayınlamak istedim. Şimdi burada tek renk kullandım ve simli bir ip kullandım. Yine yünlü bir ip. Kışın kullanacağım için yünlü ip tercih ettim. Fakat siz dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Koton iplerle de çalışabilirsiniz. Ben sonbahar ve kış aylarında kullanmayı seviyorum. Belki delikli olduğu için kış aylarında kullanmak istemeyenler olabilir ama ben çok rahatlıkla kullanıyorum. Şimdi öreceğim beremde 3 renk kullanacağım fakat tek renkte yapabilirsiniz. Şöyle 2 tane yeşil ve siyahım var. Bir de beyazım var. Bu beyazı ben kendim elde ettim. Şöyle ipim çok inceydi, tek kat. 3 tane farklı ipimi sararak şöyle kalın bir ip elde ettim. Diğer iplerimin kalınlığıyla aynı olması açısından. O yüzden bunda özelliklerini paylaşamıyorum. Artan iplerimi değerlendirmek amacıyla kullanacağım. Diğer 2 ipimin markası da aynı ve özellikleri de aynı. Nedir? %75 akrilik, %25 yün ve gramajı da 100 gram ağırlığında ve 100 metre uzunluğunda. Kalan miktarları da videomun sonunda paylaşacağım. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen anlatımıma geçmek istiyorum. Beyaz rengimle başlayacağım ve sihirli halka yaparak başlayacağız. Şu orta kısımdan başlıyoruz hemen. 4 numara tığla öreceğim. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? İpimizin açık ucu burası. Örmeye devam edeceğimiz ipimizin altına şu şekilde açık uçlu ipimizi alıyoruz. Küçük bir halka oluşturuyoruz. Halkamızın içinden tığımızı geçiriyoruz. Şöyle tığın başıyla ipimi çekiyorum. Burada 3 adet zincir çekerek bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tığıma ilmek doladım ve halkamın içine battım. Tığımda 1, 2, 3 adet ilmeğim oldu. İkisini bir seferde, ikisini de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yaptım. En başta çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte toplam 2 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi yapacağız burada. Bir tane zincir çekeceğiz. Tığımıza ilmek dolayacağız. Halkamızın içine batıyoruz. Yine 2 seferde ilmeklerimizi boşaltarak bir adet ikili trabzan. Hiç bilmeyenler için ikili trabzanı tekrar göstereceğim. Tığıma ilmek doladım. Boşluğun içine battım. Tığım başıyla örmeye devam edeceğim ipi çektim. 3 ilmeğim oldu. İkisini boşalttım. İkisini boşalttım ve ikili trabzanımı elde ettim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. 2 adet ikili trabzan. Bu şekilde toplam 6 tane ikili trabzan grubu yapacağız. Aralara bir zincir çekeceğiz. Bir zincir, 2 adet ikili trabzan. Bir zincir, 2 adet ikili trabzan. Bu şekilde toplam 6 adet ikili trabzan grubu yapacağız. Şimdi trabzanlarımı tamamlayıp sıramı bağlamayı göstereceğim. İkili trabzanlarımı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Şimdi burada bakın boşluğumuz çok büyük. Şu açık uçlu ipimizi çekerek boşluğumu iyice küçültüyorum. Bakın kapatabildiğim kadar kapattım oradaki boşluğu. Şimdi burada 2 tane teknik göstereceğim. Eğer benim gibi farklı bir renge geçecekseniz bir zincir çekip ilk çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. Onun 3. zincirine batıyoruz. Direkt battım. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kilitliyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi benim gibi ikinci sıranızda farklı bir renge geçecekseniz eğer bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincirlik boşluklarımız vardı. Şimdi sıramızı bağlayacağız. 1, 2, 3 çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. 3. zincire batıyorum direkt. Aradan ipimi çekiyorum. 2 ilmeğim oldu.
çekmiş olduğum ipi tığın başındaki ipten geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve küçük bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Sonrasında diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Şimdi eğer aynı iple örmeye devam edecekseniz, trabzanımızı ördük hiç zincir çekmeden. Tığımızın başına ilmek doluyoruz. Yine şuradaki 3. zincirimize ya da trabzanın başına da diyebiliriz. Batıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oldu. Tek seferde boşaltıyoruz. Yatay bir yalancı sık iğne yapıyoruz aslında. Şimdi burada ikinci sıraya geçiş yaparken ilk trabzanımız için 1, 2, 3 tığımıza ilmek doluyoruz. Hemen aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Bu şekilde ikinci sıramıza geçiş yapabiliriz. Tekrar gösteriyorum. Aynı renkle devam edecekler için gösteriyorum. Hiç zincir çekmedim bakın. Trabzanımı ördüm, bekliyorum. Şimdi tığıma ilmek doladım. İlk trabzanımızın ya da çekmiş olduğumuz 3 zincirin 3. zincirine batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği tek seferde boşalttım. Burada 1, 2, 3. 3 zincir çekerek ilk trabzanımı yapıyorum ve ikinci sırama geçiş yapıyorum. Her sırada eğer aynı renkle çalışacaksanız bu şekilde başlangıç yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ben renk geçişleri yapacağım. O yüzden siyah rengime geçeceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek buradaki ipimi iyice kilitliyorum. Ve bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi siyah rengime geçiş yapacağım. O yüzden beyaz ipimi artık kenara alabilirim. Şimdi siyah ipimize nasıl geçiş yapacağız? Bakın ipimin kalınlığını göstereyim. Şu ipim biraz daha inceydi. Onu da şöyle bakın kalınlığını göstereyim. Hatta şöyle ikisini yan yana getireyim. İkisinin arasındaki farkı sizler de görün. Bu ipim biraz daha kalın. Bu ipim biraz daha ince. Şimdi İlk etapta bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Tekrar göstereyim zincirimi nasıl çektim. Şöyle tığımı geçirdim. Kendi etrafında çevirdim. Ve bir zincir çektim. Şimdi burada istediğimiz bir zincirlik boşluktan başlayabiliriz. Tığımı bakın aradaki boşluktan geçirdim. Çekmiş olduğum şuradaki zincirim vardı. Onun halkasından da tığımı geçirdim. İpimi aradan çekiyorum. Bir zincir, 2, 3. Şimdi 3 zincir çektim. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine bir adet daha ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya 2 adet ikili trabzan. Bir zincir, 2 adet daha ikili trabzan. Şimdi şu ipimi de araya alacağım. Bir sonraki boşlukta. Ne yaptık bakın? V'ler oluşturduk. Burada V oluşturduk. Şimdi bir zincir. Şu ipi de şöyle araya alıyorum. Arkadan. 2 adet ikili trabzan. Bir zincir. 2 adet ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir zincirlik boşluklara geçiyoruz. 2 adet ikili trabzan. Bir zincir, tekrar bir V oluşturacağım. 2 adet ikili trabzan. Tüm bir zincirlik boşluklara bu şekilde V'ler yapıyoruz. Başlangıç noktasında bakın 2 adet ikili trabzan yapmıştık. Orada nasıl bir V oluşturduğumu sıra sonunda göstereceğim. İkinci sıramızda başladığımız noktaya geldik. Her boşlukta V'ler oluşturmuştuk. Şimdi son V'mizde başladığımız yerde oluşturacağız. Bir zincir çekiyoruz. İlk battığımız boşluğun içine 2 adet ikili trabzan.
Ne yapıyorduk? V'mizi oluşturmak için bir zincir çekiyorduk. Burada öyle yapmayacağım. Tığıma ilmek doluyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. 3 adet tığımda ilmeğim var. Hepsini tek seferde boşaltarak tığım tam V'min ortasında kalmasını sağlıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine 2 adet daha ikili trabzan. Siyah rengimle devam ediyorum. 2 sıra siyah rengimle öreceğim. Şimdi bakın, arada bir zincirlik boşluğumuz var. Bir zincir çekiyorum, o boşluğa batıyorum. 3 adet ikili trabzan o noktaya da yapıyorum. Her boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız. Her boşluktan kasıt nedir? Şurada oluşturduğumuz V boşlukları, arada bir zincirlik boşluklar, yani her gördüğümüz boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız ve aralara bir zincir. Bir zincir çekiyorum. Şurada kapalı V'mizin olduğu boşluğa geliyorum. 3 adet ikili trabzan. Burada aslında genişletiyoruz örgümüzü. Bir zincir, aradaki bir zincirlik boşluk, 3 adet ikili trabzan. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda diğer rengime geçiş yapacağım. 3. sıramın da sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna batarak kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Çünkü diğer rengime geçiş yapacağım. Renk geçişi yapmazsanız yine burada yatay bir yalancı sık iğne yaparak tığınızın ortada kalmasını sağlayın. Sonra diğer sıraya öyle geçiş yapın. Şimdi ben beyaz rengime geçeceğim. Geçmeden önce bir ölçü paylaşımı yapmak istiyorum. Şöyle 11 santim, hatta 11,5 santim bir genişliği var. Diğer ipimle 3. sıramdaki genişliği de paylaşmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu ipim daha ince. Şöyle tam 3. Evet. 3. sıram bakın. 1, 2, 3. Buradan da 1, 2, 3. Orada da 10,5 santimlik bakın bir genişlik var. Yani 1 santimlik bir farkım var ipimin kalınlık durumundan dolayı. Şimdi beyaz rengime geçiş yapacağım. Zincir çekerek ipimizi kilitliyoruz ve 4. sıramıza başlıyoruz. Herhangi bir boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi aradan çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane trabzan yapmış olduk. Şimdi aynı boşluğun içine bir adet daha ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 adet ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğun içine. Yine kapalı V'ler oluşturacağız. Bir zincir. Aynı boşluğun içine 2 adet daha ikili trabzan. Bir zincir. Diğer boşluğuma geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğun içine 2 adet ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğun içine kapalı V'ler yaparak başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Başladığımız noktadayız. Bu bizim 4. sıramız. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Başladığım yerdeki boşluğa batıyorum. 2 adet ikili trabzan. Tığıma ilmek doladım. Burada bir zincir çekerek de bitişi sağlayabilirsiniz. Fakat aynı renkle devam edecekler için bu şekilde yapmak istiyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi ben devam etmeyeceğim için burada bir zincir çekerek ipimi kesebilirim. Edecekseniz eğer aynı renkle 3 zincir çekip ilk trabzanınızı burada yapabilirsiniz. Şimdi ipimi kestim ve yeşil rengime geçiş yapacağım. Hemen
Zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve 5. sıramıza artık geçiş yapıyoruz. İstediğim bir noktadan başlayabilirim. Herhangi bir boşluktan başladım. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 adet ikili trabzan çekmiş olduğum 3 zincir zaten ilk trabzanımdı. 1 zincir, şuradaki bakın boşluğa geçiyorum. Kapalı V'min olduğu boşluğa geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. 1 zincir, aradaki 1 zincirlik boşluğa geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. Burada ne yapacağız? Her gördüğümüz boşluğun içine 2 adet ikili trabzan yapacağız. Aralara bir zincir çekiyoruz. Kapalı B'imizin olduğu yere 2 adet ikili trabzan, bir zincirlik boşluğa 2 adet ikili trabzan, aralarda bir zincir. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sonrasında 6. sıramıza geçiş yapacağız. 5. sıramın sonuna geldim. Şimdi sıramı bağlayacağım. Sonrasında 6. sıraya yine yeşil rengimle geçiş yapacağım. Tığıma ilmek doladım. Çekmiş olduğum 3 zincirin 3. zincirine batıyorum. 3 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Burada 1, 2, 3. İlk trabzanımı yapmış oldum. Şimdi aynı boşluğun içine 2 adet daha ikili trabzan yapacağım. Bir sonraki boşluğa geçeceğim. Şu ipimizi de şöyle trabzanların başından şöyle gizleyebiliriz. Bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 adet ikili trabzan. Şöyle aradan şu ipimi bir miktar yürütüyorum. Ben bu şekilde gizliyorum. Farklı şekilde de gizleyebilirsiniz. Aynı renk üzerine gizliyorum ki belli olmasın. Şimdi bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 adet ikili trabzan. Tüm sıramız bu şekilde ilerleyeceğiz. Her gördüğümüz boşluğa, bakın şuradaki boşlukların hepsine 3 adet ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. 6. sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz rengime geçiş yapacağım. Zincir çekerek ipimi kilitledim. 7. sıramıza geçiş yapacağız. 7. sıramızda bir boşlukta 3 trabzan, bir boşlukta ise kapalı V'ler oluşturacağız. Yani 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan aynı boşluğun içine yapacağız. Şimdi herhangi bir boşluktan tığımı geçirdim. İpimi aradan çektim. 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Şimdi 2 trabzan. Bir zincir, aynı boşluğun içine 2 trabzan. Burada kapalı V oluşturuyoruz. Ne yaptık? 3 trabzan, diğer boşluğa geçtik. Bir zincirle 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Şimdi yine bir zincir, diğer boşluğuma geçiyorum. 3 adet ikili trabzan aynı boşluğa. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. Şimdi bir zincir, aynı boşluğun içine 2 adet ikili trabzan. Bu şekilde dönüşümlü olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi 3 trabzan, sonra kapalı ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. 7. sıramın da sonuna geldim. Şimdi bir zincirle sıramı tamamlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Ne yaptık? 3 trabzanla başladık ve kapalı V'mizle bitirdik. Şimdi bir zincir çektim. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum.
Burada yine aynı renkle devam edecek olanlar tabii ki yatay, yalancı sık iğne yaparak sıralarını bağlayabilirler. Şimdi ipimi kesiyorum. Siyah rengimle devam edeceğim. 8. sıramıza geçiş yapacağız. 8. sıramıza başlamadan önce dilerseniz bir ölçü paylaşımı yapayım yine. 23,5 santim genişliği oldu 7 sıra sonunda. Fakat diğer beremde ise 22 sıraydı 7. sıranın sonundaki genişlik. 1,5 santimlik bir fark var. Bu ipimin kalın olmasından kaynaklı. Şimdi siyah rengimize geçiş yapalım. Zincir çekerek ipimi kilitliyorum yine. Dilediğiniz boşluktan başlayabilirsiniz. Sekizinci sıramızda 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan bu şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. 3 zincir çektim, ilk trabzanımı yaptım. Aynı boşluğun içine ne yapıyorum? Bir adet daha trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir. Nereden başladım? Başladığınız boşluk hiç fark etmez. Her bir boşluğa 2 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan. Şimdi bir zincirlik boşluktan başladım ben. Kapalı V'nin olduğu boşluğa bir zincirle geçiş yapıyorum. Oraya da 2 trabzan. Bir zincir, diğer boşluğuma geçiyorum. 2 trabzan. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. 2 trabzan. 8. sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 9. sıramı da bu şekilde öreceğim. 10. ve 11. sıramı da yine bu şekilde öreceğim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Toplam 4 sıra aynı şekilde öreceğim. 8. sıramın sonuna geldim. 9. sıramı da siyah renkle öreceğim için bir zincirle sıramı bağlamıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Burada 1, 2, 3. 3 zincir çekerek bir adet trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek dolayıp aynı boşluğun içine ne yapıyorum? Bir adet daha trabzan. Bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. Ne demiştik? 8, 9, 10, 11. sıralarımız hep aynı şekilde örülecek. Şimdi burada bir ölçü paylaşımı daha yapmak istiyorum. Çünkü 8. sıranın bir önemi var. 8. sıra tepe boşluğumuzun son sırası, aynı zamanda alın kısmına dönen noktanın da ilk sırası olduğu için bu kısımda tekrar bir ölçü paylaşımı yapacağım. Bu beremde genişlik ölçüsü 8. sıranın sonunda 25,5 santimdi. Şimdi buradaki ölçüyü de paylaşacağım. Burada ise şöyle 27 santimlik bir genişliğim oluştu. Çünkü bu ipim daha kalın, en başta da söylediğim gibi. İpimizin kalınlığına ve inceliğine göre bu genişlik değişecektir. Bu genişlik beni rahatsız etmediği için sıramda herhangi bir eksiltme yapmadım. Şimdi 9, 10 ve 11. sıralarımı da aynı şekilde örüp 12. sıraya geçişi göstermek istiyorum. 11. sıramın sonuna geldim. Bakın içeriye doğru döndü beremiz. Şimdi 12. sıramı da yine yeşil renkle öreceğim için ipimi kopartmıyorum. O yüzden tığıma ilmek doluyorum. 3. zincire batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği boşaltarak boşluğumun ortasında kalmasını sağlıyorum tığımın. Şimdi 1, 2, 3. Aynı noktaya 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 adet trabzan yapmış oluyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapacağım ama bir farkı olacak. Şimdi tığıma ilmek doladım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini boşalttım, ikisini bekletiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum.
2 ilmeği boşaltıyorum. 3 ilmeği de boşaltarak aslında burada ne yaptık? Bir trabzan eksiltme yaptık. Çünkü içe doğru dönmesini sağlayacağız berimizin iyice. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batarak bir adet ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 adet ikili trabzan. Başlangıçtaki gibi ne yaptık? 3 adet ikili trabzan yaptık. Şimdi bir kez daha göstereceğim şuradaki işlemi. Bir sonraki boşluğumuza geçeceğiz bakın. Bir zincir çekiyorum. 3 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçerek bir adet ikili trabzan. Şimdi aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapacağız ama eksiltme işlemi yapacağız burada. Şimdi batıyorum aynı noktaya. 2 ilmeği boşalttım, 2 ilmeği bekletiyorum. Tığıma tekrar ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 ilmeği boşaltıyorum. 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeği de boşaltarak 2 trabzanı 1 trabzana düşürmüş oluyorum. Şimdi aynı noktaya bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 adet ikili trabzan. Ne yaptık? En baştaki noktaya geldik. Şimdi eksiltme yapacağız tekrar. Dilerseniz bir kez daha göstereyim, iyice anlaşılsın. Bir zincir. Bir sonraki boşluğa bir adet trabzanımı en başta yapıyorum. Şimdi ikinci trabzanda eksiltme yapacağım. Tığıma ilmek doluyorum. Batıyorum aynı noktaya. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini boşaltıyorum. 2 tanesini bekletiyorum. Tığıma ilmek doladım. Bir diğer boşluğa geçiyorum. Bir sonraki boşluğa battım. Tığımda 4 ilmek. İkisini boşalttım. 3 kaldı. Üçünü de tek seferde boşaltarak bir trabzan eksiltmiş oluyorum aslında. Tığıma ilmek doladım. Aynı boşluğa batıyorum. Bir adet ikili trabzan. Bir zincir. Buradaki işlemimiz artık bitti. Bir sonraki boşluğa 3 adet ikili trabzan. On ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Aslında eksiltme yaparak beremizin iyice içeri dönmesini sağlıyoruz. 12. sıramızı tamamlayıp 13. sıramızı göstereceğim. 12. sıramı da tamamladım. Şimdi beyaz rengime geçiş yapacağım için bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle batıp bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Aynı renkle devam edecek olanlar yatay bir yalancı sık iğne ile devam edebilirler yine. Şimdi ipimi kesiyorum burada. Beyaz rengimi alıyorum. Zincirle ipimi kilitliyorum. Herhangi bir noktadan başlıyorum yine. Şimdi herhangi bir boşluktan ipimi geçirdim. Yalnız burada dikkat edin. Şu eksiltme yaptığımız yerlerin arasından başlamayın. Oralara batmayacağız çünkü. Bir zincirlik boşluklardan batalım. Şimdi bir zincirlik boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı noktaya batarak ne yapacağız? Bir tane ikili trabzan. Şimdi neredeyiz bakın? 3 trabzan yaptığımız noktadayız. Ondan bir önceki boşluğa battım. Burada bir zincir. 3 trabzandan sonraki bir zincirlik boşluğa atlıyorum. 2 adet ikili trabzan. Şimdi bir zincir. Bakın eksiltme yaptığımız yerler var önümüzde. Onların arasına hiçbir şekilde batmıyoruz. Bir zincirlik boşluğumuz var 3 trabzandan önce, oraya batıyoruz. İki adet ikili trabzan aynı boşluğa. Bir zincirlik boşluklara batacağız. Eksiltme yaptığımız
trabzanların aralarına hiçbir şekilde batmıyoruz. Bir zincir, bir zincirlik boşluğuma geçiyorum. 2 adet ikili trabzan. Bir zincir, eksiltme yaptığımız trabzanları atlıyorum. Bir zincirlik boşluğa 2 adet ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyip 13. sıramı da tamamlıyorum. 13. sıramın da sonuna geldim. Şimdi sıramı bağlayıp ipimi keseceğim. Bir zincir çektim. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle batıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi siyah rengimle sık iğneler yapacağım. Artık beremiz tamamlanmak üzere alın kısmındaki sık iğnelerimizi yapacağız. Yani şu kısmı. Şimdi burada ölçüsünü de vermek istiyorum. Siz de ona göre genişlik ölçüsünü belirlersiniz. Burada aslında kendi alın çevreniz önemli. Bu böremdeki bakın alın kısmındaki genişlik 25 santim. 4 sıra sık iğne ördüm. Buradaki genişlik ölçüsünü de paylaşayım. 2,5 santim de buranın genişliği. 4 sıra ördüm ama burada 3 sıra örmeyi düşünüyorum. Çünkü bu ipim biraz daha kalın. Şimdi siyah rengimize geçiş yapacağız. Artık sık iğneler öreceğiz. Yine bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Herhangi bir trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi aradan çektim. Bir zincir çektim. Hemen aynı trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Bir zincirlik, bakın şu arada boşluklarımız var. Oraya da batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna sık iğne. Her bir trabzanın tepe boşluğuna sık iğne. Bir zincirlik boşluğa da şöyle batıyorum. Sık iğne. Trabzanların tepe boşluklarına ve bir zincirlik boşluklara sık iğne. Şimdi diyelim ki en son sıramızda bu genişlik başınıza çok fazla geniş geldi. Daraltma yapmak istiyorsunuz sık iğne sırasında. O zaman ne yapacaksınız? Trabzanların tepe boşluklarına birer adet, bir zincirlik boşluğu atlayıp direkt diğer trabzanın tepe boşluğuna sık iğne. Boşluğuma atlıyorum, trabzana geçiyorum. Eksiltmeyi birkaç tane yapmak istiyorsanız birkaç tane bir zincirlik boşluğa batmadan geçebilirsiniz. Kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim beremdeki şu genişlik ölçüsü 25 santim benim için yeterli oldu. Burada da aynı ölçüyü sağlamak istiyorum. 3. sıramı ördükten sonra, yani şu sıramı ördükten sonra beremi başıma geçirdim. Baktım yeterli mi? Biraz potluk varsa dediğimi yaparsınız. Buradaki bir zincirlik boşluklara batmazsınız. Şimdi sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. 3 sıra öreceğim bu beremde. Diğerinde 4 sıra örmüştüm. Sık iğnelerimi tamamladıktan sonra artık berem kullanıma hazır hale gelecek. Bu noktadan sonra artık bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Beremin tüm yapım aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Sık iğne kısımları da nasıl oldu? Her ikisi de birbirinden güzel oldu bence. Tek renkle ve renkli çalıştığınızda nasıl olur ikisini de göstermiş oldum aslında. Anlatımdan faydalanarak siz de bu şekilde kendinize güzel renk bereler ördüyseniz Instagram üzerinden bana mesaj atarak ulaştırırsanız sizleri etiketleyerek berelerinizi paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Bir gün içinde birkaç tane örüp sevdiklerinize hediye edebilir ya da kendinize renk bu şekilde bereler örebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.